Herkese merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bugün 12 volt 20 amper bir adaptörümüz var arkadaşlar. Hiçbir şekilde enerji gelmiyor. Bir fişe takalım hemen. Şu şekilde lambasının yanması lazım. Lambası da yanmıyor. Enerjimiz geliyor mu bir ölçelim. 220 volt. Alternatif kademesini aldım. ...220 voltumuz geliyor. DC çıkışına bakalım arkadaşlar. Eksimiz burası, artımız burası. Hiçbir şekilde çıkış gelmiyor. Işığı da yanmıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu arkada bir tane vidası var. Bir de önde bir tanesi vidası var. Hemen sökelim. Bir açıp tamirini yapalım arkadaşlar. Şimdi tamir işlemine başlamadan önce bakıyoruz arkadaşlar. Yanık patlak bir şey var mı? Şurada kondansatör patlamış. Yanmış. Cam sigorta sağlam gözüküyor. Ben bir onu buzzer'da bir ölçeyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Şeyimiz sağlam. Şu kondansatörümüz patlamış. Başka bir kısa devre var mı? Bakalım. Kartı bir sökelim arkadaşlar. Arkada herhangi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Yanık patlak herhangi bir soğuklayayım göremiyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu sökelim, şu kondansatörü bir değiştirelim. Ondan sonra sırasıyla arıza takibi yaparız arkadaşlar. Yazılarda tam okunmuyor ama 1 mikrofarad 250 volt olması lazım. Hemen ben bir bakayım elimde var mı? Elimde bu kondansatörden yok. Eski uydu alıcısının kondansatörü var, besleme kartı. Bundan sökelim, buna takalım arkadaşlar. Şimdi kondansatörümüzü değiştirdik arkadaşlar. Bir enerji verelim bakalım. Ondan sonra sorunumuz çözecek mi? Devam ederiz. Şimdi arkadaşlar adım adım arıza takip yapacağız. 220'miz bizi buradan giriyor. Köprü diyotumuza giriyor. 220. Şuradan artı eksi olarak çıkıyor. Blok kondansatörlerimize gidiyor. Şuraya ben bir tane örnek koyayım. Şu ortadakiler köprü diyotumuzun alternatif girişi 220. Şu eksi, şu da artı. Artı ve eksimiz çıkıyor. Blok kondansatörümüzün artısı, blok kondansatörümüzün eksisi. İki tane var burada. Bunların şimdi ölçümünü yapacağız. Ama çok dikkatli olmanız lazım bu işlemleri yaparken, çarpılabilirsiniz. Ben şimdi fişe takıyorum. Şimdi enerji geldi. Elimi hiçbir yere değdirmiyorum. Alternatif akım kademesini aldım. Benim ortadakiler alternatif akım girişiydi. 200 volt geliyor arkadaşlar. Şimdi DC kademesini alalım. Soldaki eksi, sağdaki artı.
316 volt geliyor. Blok kondansatörümün eksisi. Bu da blok kondansatörümün artısı. ...316 volt geliyor arkadaşlar. Şimdi bizim buraya kadar geliyor. Bir sıkıntı yok 220'mizde. Şuradaki girişe bakacağız arkadaşlar, transistörlere. Şimdi ben fişini çekeceğim. Fişini çektiğim zaman hiçbir yere dokunmuyorum. Çünkü blok kondansatörün boşalması gerekiyor. Dokunursanız çarpılırsınız. Biraz beklemeniz gerekiyor. Ya da bir lambanız varsa eksi ve artısına değdirerek blok kondansatörün boşalmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi adaptörümü fişimden söktüm. Blok kondansatörün boşalmasını bekleyeceğim. Buradaki transistörleri üzerinde ölçersek anlayamayız arkadaşlar. O yüzden sökeceğiz. Söküp ölçeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bu iki transistörü söktüm. Ölçtüm, arızalı. Buradaki diyot ve dirençleri de tek tek sökerek kontrol ettim. Zaten bir tanesi patlamış. Bu da 2.2 ohm sigorta direnç. Bu da patlamış. Ben size bunların ölçümünü de göstereyim. NPN transistör bunlar, FA13009. Işığımızı yakalım. Sağdaki beyaz ucu NPN bir transistör. Beyaz ucu emitter, kolektör. Gördüğünüz gibi arızalı. Bunlar arızalı olduğu için dirençlerde de patlama olmuştur arkadaşlar. Şunlar da bizim yeni transistörlerimiz. Elimde vardı zaten benim bunlar. Gördüğünüz gibi sağlam. Soldaki base, sağdaki emitter ucu. Bunlar sağlam. Şu ikisi arızalı arkadaşlar. Şu da benim 2.2 ohmluk direncim. Normalde bunların buzzer'da ötmesi lazım. Açık devre gösteriyor. Gördüğünüz gibi açık devre. 1 wattlık var bir tane arkadaşlar. 2.2 ohm. Bunları takacağız şimdi. Bunları takalım. Ondan sonra bir çalıştıralım arkadaşlar. Çalıştırmadan önce ben şuradaki Schottky diyottan da şüpheleniyorum. Şuradaki Schottky diyotu da bunları taktıktan sonra bir sökeriz arkadaşlar. Enerji vermeden, yoksa tekrar elimde başka yok bunlardan. Patlarsa kalırız yoksa. Şimdi enerji vermeden şu Schottky diyotu da bir sökelim, bir ölçüp kontrol edelim, emin olalım, ona göre takalım arkadaşlar. Bu Schottky diyotlar hızlandırıcı diyot olarak geçer arkadaşlar. Buzzer kademesinde ölçeceğiz. Şöyle yapalım. Sağ ve soldakiler anot, ortadaki katot arkadaşlar. Normal diyot ölçer gibi ölçeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bu da kısa devre. Sol taraftan kısa devre arkadaşlar. Schottky diyotumuz da arızalı. Bundan da modeli neymiş? MBR 30-100 PT arkadaşlar. Ben bakayım bir elimizde var mı? Başka bir karttan söktüm arkadaşlar. Aynı model varmış. Sağda ve soldakiler anot, ortadaki katot. Normal diyot ölçer gibi ölçeceğiz. Bakın bu sağlam. Bir tarafı gösterecek, bir tarafı göstermeyecek. Diyotlarda ölçüm yapıyoruz ya. Bakın bunda arızalı.
Şimdi bunu da takalım, ondan sonra bir enerji verelim arkadaşlar. Kartımızı da sellozik tinerle güzelce temizledim. Şunları kesmedim arkadaşlar, transistörün. Arkadan soğutucuya takarken tam vida yeri denk gelecek şekilde ayarlayacağım. Ona göre bunları keseceğim arkadaşlar. Bir sorun olursa biraz uzaltıp veya kısaltabiliriz. Arka soğutucuya monte olan kısmı. Şimdi enerji verip bir çalıştıralım. Şimdi ben adaptörün fişini takayım. Işığımız yandı. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ölçü aletiyle alalım DC konumuna. Şurayı ben arkadaşlar artısını eksisini çıkarttım belli olsun diye. 12 voltumuz geliyor. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel bir şekilde oldu. Elektronik kart arızaları bu şekilde arkadaşlar. Malzemelerin ne işe yaradığını bileceksiniz. Ondan sonra devre şeması takip ederek ilerleyeceksiniz. İlk önce 220'yi bakacaksınız. Sigorta direnç. Burada köprü diyota geleceksiniz. Alternatif akım kısmını da ölçeceksiniz. Artı eksi çıkışına bakacaksınız. 220 gelmiyorsa alternatif akım girişine. Şu adaptörün ben bir fişini sökeyim. Yavaş yavaş deşarj olsun. Gelmiyorsa sıkıntı buradandır. Sonra artı eksi çıkışına bakacaksınız. Artı eksi çıkışı varsa blok kondansatörleri kontrol edeceksiniz. Buraya gelmiyorsa buradaki NTC'lere bakacaksınız. Yollara bakacaksınız. Herhangi bir kopukluk var mı? Transistörlere geleceksiniz. Buradan sonra blok kondansatöre de voltaj geliyorsa bunları sökerek kontrol edeceksiniz. Bunlarda herhangi bir kısa devre olursa buradaki diyotlarda veya dirençlerde sıkıntı da vardır. Muhakkak sökülerek ölçülmesi gerekir. Sökülmeden ölçerseniz devrede olduğu için sizi yanıltır arkadaşlar. Bu şekilde arıza takibi yaparak gidiyorsunuz. Burada da bir sorun yoksa şurada iki tane transistörümüz var. C1815. Bunları kontrol edersiniz. TL494 var. Çok power supply güç kaynağı devrelerinde çok olur. Ya bunu osiloskopla ölçersiniz ama elinizde bir tane yedek varsa değiştirip hemen bakabilirsiniz. Zener diyotlar aynı şekilde sıkıntılıdır. Schottky diyotumuz var burada. Ya bu şekilde devam edecektik sorunumuz bizim burada olsaydı. Hani ben Schottky diyotu da kontrol etmek için baktım. Çıkış katı kondansatörlerimiz var. Voltajlarda sıkıntı olduğu zaman bunlara bakarsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devremizde biz ne yaptık? İlk önce kondansatörümüz patlamış. Kondansatörümüzü değiştirdik. İki tane transistörümüz vardı. FH13009. Bunlar arızalı. Bunları değiştirdik. Sigorta direncimiz yanmış 2 ohmluk. Bunu değiştirdik arkadaşlar. En son olarak da Schottky diyotumuzu değiştirdik. Schottky diyotumuz da beni yanıltmadı. Arızalanmış. Çünkü bu patladığı zaman zarar vermiş. Allah'tan şunlarda bir şey yoktu. Elinizde yedek parçası olması da önemli arkadaşlar. Bu hani 20 amperlik bir adaptör olduğu için bu kadar parçaya değer. Ya ben eski televizyon tamircisi olduğum için besleme kartları falan ellerimde çok var. Yani söküp takıyorum. Bu kartlar nimet yani arkadaşlar. Elinizde her zaman bulundurun. Bu şekilde. Ben şimdi toplayacağım bunları. Kapatacağım arkadaşlar. Zaten sizin için önemli olan tamirin nasıl yapıldı. Herkese iyi günler dilerim. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın.